Her şey sıradan bir sınav günü başlamıştı. Sena sınav kağıdına eğilmiş, soruları çözmeye çalışırken salonda gözetmen olarak bulunan araştırma görevlisi Ahmet'in dikkatini çekmişti. O gün yaşanan küçük bir detay sonrasında büyüyecek karanlığın ilk adımı olmuştu. Ahmet, Sena'ya sınav sırasında yardım etmiş, ona kopya vermişti. Dışarıdan bakıldığında önemsiz görülebilecek bu olay aslında aralarındaki gizemli ve sonu ölümle bitecek bir ilişkinin başlangıcıydı. Herkese merhaba. Kanalımıza abone olmayı, beğenilerinizi sunmayı ve videolarımıza yorum yapmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Sena'nın hikayesi bir üniversite kampüsünün kalabalığında yavaş yavaş sessizliğe gömülen genç bir hayatın hikayesiydi. Sena daha 20 yaşında gencecik biriydi. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2. sınıf öğrencisiydi. Ve bir yurtta kalıyordu. Onu tanıyan herkes neredeyse aynı şeyi söylüyordu. Enerjik, neşeli, kırılgan ama iyi kalpli biriydi. Küçük yaşta anne ve babasının ayrılığıyla büyümüş, hayatın eksik bıraktığı parçaları kendi hayalleriyle tamamlamaya çalışmıştı. Sessizce okumak, kendi ayakları üzerinde durmak ve geleceğini kurmak istiyordu. Ancak kader ağlarını örmüş ve ona planladıklarını değil, hiç beklemediklerini gösterecekti. Hep de böyle olmaz mıydı zaten? Sınav esnasındaki yardım ile gerçekleşen yakınlaşma, zaman geçtikçe öğrenci ve öğretim görevlisi arasında olması gereken mesafeyi ortadan iyice kaldırmıştı. Sena, kendisini Ahmet'in yanında çok değerli hissetmeye başlamıştı. Ahmet'in ilgisini gerçek sanıyor, kurduğu cümlelerin ardında samimiyet arıyordu. Ama Ahmet için bu ilişki daima gizli kalmalıydı. Buluşmalar kimsenin görmeyeceği yerlerde yapılıyor, arkadaş evlerinde saklanılıyor, her şey perde arkasında yaşanıyordu. Sena bunu zamanla sorgulamaya başlamıştı. Çünkü sevdiğini düşündüğü adam onu hayatının içine değil karanlık bir köşesinde saklıyordu. Bu normal olabilir miydi bir ilişki için? Sena'nın arkadaşları bu ilişkinin doğru olmadığını söylüyordu. Ahmet'in onu kullandığını, sonunda üzüleceğini düşünüyorlardı. Çevresindekiler Sena'yı defalarca uyarmıştı. Hatta bazıları durumu fakültedeki hocalara kadar taşımıştı. Ama alınan tepkiler Sena'nın yalnızlığını daha da büyütmüştü. Kimileri bu ilişkiyi sıradanlaştırmıştı. Kimileri alay konusu yapıyordu. Bazı kişiler Sena'ya yenge diye hitap ediyor, bazıları ise belki ileride evlenirler diyerek yaşananları normalleştirmeye çalışıyordu. Oysa Sena'nın arkadaşları onun içten içe kırıldığını görebiliyordu. Sena söylenilenlere kulak asmasa da zamanla içindeki duyguları Ahmet'e söyleyip onunla arasındaki ilişkiyi netleştirmek istiyordu. Bu onun en doğal hakkıydı. Bir gün Sena Ahmet'le gizlice buluştukları sırada onun arabasında birkaç fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmıştı. Ahmet'in tavrı o an her şeyi değiştirdi. Fotoğrafların hemen silinmesini istemişti. Çünkü birileri arabayı tanıyabilir, ilişkilerini ortaya çıkarabilirdi. Ahmet bu durumdan çok korkmuş ve sevgisinin gerçekçi olmadığının sinyalini orada vermişti. Sena ilk kez o gün gerçeği hissetmişti. Kendisi geleceğe dair hayaller kurarken Ahmet yalnızca saklanmanın yollarını düşünüyordu. Ahmet Sena'yı herkesten gizlemek istiyordu. Aralarındaki mesajlaşmalar da zamanla ağırlaştı. Sena artık ilişkinin bir adı olmasını istiyor, nereye gidiyoruz, annem öğrenirse ne olacak gibi sorular soruyordu. Fakat aldığı cevap bütün umutlarını paramparça etmişti. Ahmet bu sorular karşısında yalnızca "Ben o zaman yokum Sena" diyerek her şeyi bırakıp gitmişti. Sena o an yalnız bırakıldığını anladı. İnandığı şeyin sevgi değil, geçici bir yakınlık olduğunu fark etmişti. Ahmet'in hareketleri sadece bir anlık gelişmişti. Herhangi gerçek bir sevgisi yoktu. Sonrasında yaşananlar Sena için dayanılması zor bir yük haline geldi. Fakültede konuşulan biri olmuştu. İnsanların bakışları, fısıltıları, imaları genç bir kadının omuzlarına ağır geliyordu. Kimileri için küçük bir olay olan şey Sena'nın içinde büyüyen kocaman bir boşluğa dönüşmüştü. Ve 27 Mayıs 2025 günü Türkiye güne korkunç bir haberle uyandı.
Sena'nın cansız bedeni üniversite kampüsünde onkoloji hastanesi bahçesindeki bir ağaca asılı halde bulunmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde ise geriye yalnızca acı değil cevap bekleyen sorular kalmıştı. Herkesin kanını donduran o günü kim bilebilirdi? Böylesine bir son kimin aklına gelebilirdi? Umutla yeşeren tertemiz bir sevginin yerini gencecik bedende soğuk bir ölüm almıştı. Sena hayallerini ve sevgisini kendisiyle beraber asmıştı. Astığı o ağaç ve sonrasında tüm Türkiye onun şahit olmuştu. Eşyaların arasından çıkan veda mektubu yaşadığı kırgınlığın sessiz çığlığı gibiydi. Sena ardında hiçbir iz bırakmak istemediğini yazmıştı. Elbiselerinin bağışlanmasını, kitaplarının üniversiteye verilmesini, oyuncaklarının çocuk yuvasına gönderilmesini istemişti. Hatta balığının Ahmet'e verilmesini bile not etmişti. Mezar taşı istemiyor, mezarında uzun süre kalınmasını istemiyordu. En dikkat çeken cümlesi ise şuydu: Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefonunun şifresini bile notun altına bırakmıştı. Sanki yaşadıklarının araştırılmasını, gerçeğin görülmesini istiyor gibiydi. Diğer notlarında ise insanın içini parçalayan satırlar vardı. 2 gündür yemek yemediğini, canının karpuz, elma ve salatalık çektiğini yazmıştı. Borç olarak yalnızca telefon taksidini bıraktığını düşünüyor, bunun için bile özür diliyordu. Son satırlarında ise yaşamla ölüm arasındaki o korkunç anı anlatıyordu. İp boyumdan uzun kaldı. Yetişebilmek için kozolak topladım. Bu cümleler yalnızca bir vedayı değil, yardım çığlığının ne kadar geç duyulduğunu gösteriyordu. Bugün geriye kalan şey yalnızca bir soruşturma değil, genç bir insanın hayallerinin, güveninin ve yaşam sevincinin nasıl yavaş yavaş yok olduğu gerçeği. Sena'nın hikayesi bazen bir insanın en büyük yarasının görünmeyen sözleri, küçümsenen davranışlar ve yalnız bırakılmışlık olduğunu hatırlatan acı bir hikaye olarak hafızalara kazındı ve hep de öyle kalacak. Bu acı hikayeden çıkarabileceğimiz bir sonuç da aile bağlarımızı ne olursa olsun hep güçlü tutmalı, çocuklarımızı devamlı anlamalı, onları uzaktan da olsa takip etmeli, gerektiği yerde ellerinden hep tutabileceğimiz gerçeğini onlara bir şekilde belli etmemizin ne kadar önemli olduğudur. Çünkü onlar ne yaparlarsa yapsınlar bir başkasının sevgisini gerçek görmeleri, ona kendilerini ne olursa olsun inandırmaları belki sonlarını getirebilir. Oysaki gerçek olan birinci sevgi anne, baba ve ailenin sevgisidir. Hazırlamış olduğum bu videoya yorum yapmayı, beğenilerinizi sunmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.